İnsan için en çıldırtıcı şey nedir? Belirsizlik. Öyle değil mi? Şimdi düşünsenize, dolar ne olacak? Euro ne olacak? Bazen bizim için oluyor. Sağlığım ne olacak? Çekim yazıldı, eyvah geleceğim ne olacak? Değil mi? İnsan için sürekli böyle bir belirsizlik var. Bu çıldırtıcı mı değil mi? Hayatı zehir eder. Şu meseleyi bütün dünyaya anlatmak için elimde ne varsa verirdim. Öyle bir mesele. Şunat-ı ilahi. İman nasıl nur olur? Öncelikle şunu söyleyeyim. Nur deyince aklınıza ne gelecek? Aydınlık, ışık. Çok güzel. Aydınlık iki çeşittir. Bir, afaki aydınlık, kainatın aydınlanması. Değil mi? Etraf aydınlık mı? Evet. İki, enfusi aydınlık, benim latifelerimin, manevi organlarımın aydınlanması. İman ikisini de aydınlatıyor muymuş? Çünkü iman nurdur. Bir, afaki aydınlık, kainatın aydınlanması. İki, enfusi aydınlık, latifelerimin aydınlanması. Kainatın aydınlanması ne demek? İnsan için en çıldırtıcı şey nedir? Belirsizlik. Öyle değil mi? Şimdi düşünsenize, tüccar arkadaşlarımız var. Dolar ne olacak? Euro ne olacak? Ya da kimileri için ya hanımım doğum yapacak, değil mi? Bizim İstanbul'da bir arkadaşımızın eşi doğum yapacak. Sürekli doktora gidip geliyorlar. Niye? Bir belirsizlik var. Yani o doğumla ilgili sürekli bir belirsizlik söylüyorlar. Bazen bizim için oluyor. Sağlığım ne olacak? Çekim yazıldı, eyvah geleceğim ne olacak? Değil mi? İnsan için sürekli böyle bir belirsizlik var. Bu çıldırtıcı mı değil mi? Hayatı zehir eder. Bu belirsizlik ne demek biliyor musunuz? Karanlık demek. Karanlıkta insan nereye gittiğini bilemez. Korkular içinde kalır mı? Kalır. Karanlıkta düşün, evde yürüdünüz. Hiç çocukken yürüdünüz mü karanlıkta? Yürüdünüz mü? Nereye gittiniz? Mutfaktan oturma odasına. Sen gece uyumaya mutfaktan mı başlıyorsun? Abi mutfağa uğradığımızda hemen ışığı kapat. Hemen ışığı kapatıp oturma odasına. Şimdi o arada düşün. Ayağına ip değse yılan zannedersin. Öyle mi? Allah Allah, çuval görsen adam zannedersin. Yani karanlık evde yürüdüğün anda nereye çarpacağın belli olmaz. Tam o esnada ışığı bulsan rahatlarsın. Niye? Artık her şey belli. Yılan diye korkuyordum, ipmiş. Adam diye korkuyordum, adam değilmiş, bu poşetmiş. Öyle değil mi? Yani insan bir rahatlar. Nasıl maddi ışık ile eşya gözüküp insan rahatlar, manevi ışık olan imanla da esma gözükür. Başına gelen olayların hakikati ortaya çıkar. Niye hastalık gelmiş? Niye ayrılık gelmiş? Niye bir anda rızkın daralmış? Ve insan rahatlar. Anlıyor musunuz demek istediğimi? İşte iman nedir? İman bu cihette nurdur. Nur için bir dedik, kainatın aydınlanması. Bunun örneği tamam mı? Oturdu mu? İki neydi? Latifelerin aydınlanması. Acaba o ne demek? Çünkü sadece kainat aydınlansa ben karanlıkta kalsam olur mu? Olmaz. Benim de aydınlanmam lazım. O zaman latifeleri, yani kendimi de aydınlatmam lazım. Nasıl aydınlanacağım? Şu meseleyi bütün dünyaya anlatmak için elimde ne varsa verirdim. Öyle bir mesele. Şunat-ı ilahi. Şunat-ı ilahi ne demek? İlahi haller. Allah Azze ve Celle'nin gadaplanması, öfkelenmesi var mı? Var. Peki Allah Azze ve Celle'nin bazı olaylara binaen mukaddes bir lezzet alması var mı? O da var. Peki ben bunu nasıl duyabilirim? İşte Allah Azze ve Celle'nin o ilahi hallerini, şunatını duymak için bende de latifeler var. Yani duygular var. Siz öfkeleniyor musunuz? Öfkeleniyorsunuz. Bununla neyi anlıyorsunuz peki? Ya ben şöyle bir şey öfkeleniyorsam demek ki Allah Azze ve Celle iki müminin birbirini kırmasına da böyle gadaplanıyor. Ben şu güzellikten bir lezzet alıyorsam, mesela bir çiçeğin kokusundan, Allah Azze ve Celle demek ki o çiçeği yaratmaktan mukaddes bir lezzet alıyor. Ben bunları neyle anladım? Ya ben bu duygularımla anladım. Mesela hasta olmayan bir Mehmet'e Allah şafi deseniz nasıl anlayacak? Allah şifa verir herkese. Tamam da ben hasta olmuyorum. Şifa vermek ne demek? O yüzden melek onu anlamıyor. Acıkmayan bir Mehmet'e Allah Rezzak dedi. Nasıl anlayacak acıkmayan? Mümkün mü? O yüzden melek onu anlayamıyor. Melek tevhidde benden düşük kalıyor. İşte benim Allah'ın ilahi hallerini duyabilmem için Allah'ın bana taktığı numunelere, yani duygulara latife deniyor.
Çok önemli mesele. Allah'ın isminin 70 bin perdeden geçmiş halinin gölgesi bana takılmış. Anlıyor musunuz olayı? Ve çok inanılmaz bir mesele. Yani ben seviyorum, öfkeleniyorum, istiyorum ya da istemiyorum. Yani bu duyguların olması çok inanılmaz bir şey. Bakın taşta yok, kuşta yok. İnanılmaz bir hadise, bu latife hadisesi. Benim latifelerim kaç tane? Allah'ın ne kadar ismi varsa o kadar. Çünkü ana konu benim Allah'ın isimlerini anlayabilmem. Anlıyor musunuz demek istediğimi? O yüzden Allah'ın ne kadar ismi varsa bende de o isimleri anlayacak o kadar duygu var. Rezzak ismini anlayacak duygu var mı bende? Var. Musavvir ismini anlayacak duygu var mı bende? Var. Mülevvin ismini anlayacak duygu var mı bende? Var. Siz güzel renkler gördüğünüzde etkilenmiyor musunuz? Ben 100 lira fazla veririm ama arabam kırmızı olsun diyen yok mu? Sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Bırak renktir işte. Niye 100 lira fazla veriyorsun? Özellikle kurmacı arkadaşlar değil mi? Bilhassa be milyonek zeyde be. Değil mi? Kırmızı olsun. Şu kadar fazla olsun. Yani niye diyorsun bunu mesela? Sende kırmızıyı, maviyi anlayacak duygu farkı var. Allah'ın isimlerine muhatapsın. İşte şurada akvaryum var. Balıklara bak, kafayı yiyorsun ya. Bunlar böyle elle alınıp tek tek mi boyanılmış arkadaş diyorsun. Çıldırıyor insan onları görünce. Allah'ın isimlerini anlayacak duygular takılmış sende. Yani dünyada varlığımızın temel sebebi bu. Latifeyi anladınız mı? Duyguyla latife aynı şey. Ya ben duygulandım bugün biraz demek benim latifem açıldı demek. Latife anlaşılıyor mu? Cemil anlıyor musunuz? En önemli konu burası. Peki benim latifem iman nuruyla aydınlanıyormuş. O ne demek? Allah'ın o ismindeki payını ne kadar büyütürsen senin latifenin nurlanması o demek. Vay canım yüzüne bak nasıl nurlanmış. Değil o değil. Orada adam diyor ki bak nasıl nurlanmış ben de onu anlıyorsam benim nurumu da lütfen köşeye yazın diyor. Ya o değil. Allah'ın o isminde payını ne kadar büyütüyorsan sen o kadar nurlanmışsın demek. Anlıyor musunuz olayı? Şimdi biz bir gün Sultanahmet'e gittik. Ta üniversite hazırlıktım Allahu alem. Arkadaşla gezdirdi. Ya taş çatlasın herhalde yarım saatle 2 saat arası. Tam net hatırlamıyorum. Çok eski tarih. Gezdik çıktık. Arkadaşım da sanat tarihçisiydi yani. Gezdirdi çıkardı beni. Bir Alman gitmiş 2 ay kalmış biliyor musunuz? 2 ay kalmış. 2 ay boyunca sabah akşam Sultanahmet'in içinde gezmiş. Ya ben 2 saatte bitirdiğimi sen 2 ayda bitiremedin mi? İşte onda o taşlara, camlara baktığındaki okuduğu mana ile bendeki aynı değil. O meseledeki payını arttırmış. Ben gördüğümde taş görüyorum, o gördüğünde başka bir şey görüyor. Başka bir gözlükle bakıyor. Ben görünce cam görüyorum, o gördüğünde bambaşka bir sanat görüyor. Ben motife bakıyorum, vav harfi görüyorum, o gördüğünde bambaşka bir sanat görüyor. Anlıyor musunuz olayı? Benim mimarlık ismindeki payım bu kadar. O yüzden 2 saatimi aldı. Onun payı bu kadar olduğundan 2 ay. Bir Almanya düşünebiliyor musunuz? Gelmiş, yerleşip sadece Sultanahmet'i incelemiş 2 ay boyunca. Şimdi mesela biz bir kebabı şurada saatlerce konuşur muyuz? Bak buraya gitme. O iç yağ koyuyor. Sen buraya git o kuyruk yağ koyuyor. Bak şuna git %80 dana %20 koyun yapıyor. Bak buna gitme bu kaburga kullanmıyor diye. Getirelim bir yaşında çocuğu. Bırak konuşmayı yüzüne bakmaz. Neden? Çünkü bebeğin rezzakiyet manasındaki bir rızkı anlama tatma noktasındaki kabiliyeti gelişmedi. Sütten başka bir şeyden anlamaz o. Ama biz 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl harcadık. Ondaki payımız genişti. Biz o lezzetin farkına varabiliriz. Anlıyor musunuz? Allah'ın isimlerindeki payını büyütmeye latifenin nurlanması deniyor. Bir insan latifelerini bu şekilde kullanıp o payını arttırırsa çok adaletli insanlar vardır. Allah'ın adıl ismini o daha iyi anlar. Ve inanılmaz bir lezzet alır. Bambaşka bir lezzet alır. Burayla almayacağı bir lezzeti alır. Kimisi vardır temizdir, titizdir, takıntılı değil, temiz titizdir. O insanın mı Allah'ın Kuddüs ismindeki payı büyüktür? Yoksa kirli eve girmiş, gömleği buraya fırlatmış, çorabı böyle fırlatmış. O adamın mı Kuddüs ismindeki payı daha büyüktür? İşte kim temizliği, bu arada tövbe de bir temizliktir. Kim o tür temizlikleri daha güzel yapıyorsa
Kuddüs esmasındaki payı daha çok artmıştır ve ondan aldığı lezzeti yeryüzünde hiç kimse alamaz. Anlıyor musunuz? Kainatın nurlanmasını konuştuk. İman girince. Bir de iman girince benim nurlanmam var. Onun o alayını anladınız mı? Latifelerdeki payımı büyüttü. Mesela Allah'ın Cüd diye bir ismi var. Öyle değil mi? Ne demek? Cömertlik. Ben bunda payımı büyütürsem inanılmaz bir lezzet alır mıyım? Alırım. Nasıl büyüteceksin bundaki payını? Buyurun. İnfak edeceksin. Özellikle sadece Ramazan kolisi göndereyim değil, nefsini ve nefesini infak edeceksin. Gecelerini infak edeceksin. Aynı sahabe mantığında. Sen bunları infak edip cömertliğini arttırdıkça Allah'ın o ismindeki payın artacak. Şu yüzden tevekkülden önce bunlara bu kadar derin giriyorum. Bu imanın altyapısını yapmadan sen tevekküle eremeyeceksin. Bu isimlerdeki payının artmamayıp kapanmasına da karanlık deniyor. Yani bizim latifelerimiz nurla besleniyor, zulmet ile gıdasız kalıp kapanıyor. Ve inanın bana bunların bakımını yapmak ucuz ve kolay değil bu manevi organların. Çünkü cennet ucuz değil. Bu manevi organlarım maddi organlarıma çok benziyor. Bugün sporcular bilir. Gerçekten iyi sporcular için kilo almak vermekten çok daha zordur kas kütlesi cihetinde. Bunun bir üstünü söyleyeyim mi daha zorunu? Sahip olduğu kiloyu yani böyle profesyonel hazırlanan bir sporcuyu düşünün. 100'lere 125'lere çıktığını o kiloyu muhafaza etmek ölümdür onun için. O kas grubunu, o çalıştığı bölgeleri aynı kalitede muhafaza etmek ölümdür onun için. Allah muhafaza bir yeri kırılıp bir ay hastaneye düşsek bitiyor. Aynen öyle de manevi organlarımız da bu şekilde. O yüzden sürekli iman dersine muhtacız. O yüzden sürekli nur beslemek zorundayız. Beslenmediği anda kapanıyor bu. Sendeki adalet duygusu kapanırsa sen ne olursun? Zalim olursun. Çok güzel, çok güzel. Sendeki şefkat duygusu kapanırsa ne olur senden? Vahşi bir adam olur. Sendeki cömertlik duygusu kapanırsa ne olur? Sen cibrinin önde giden olursun. Yani bunları sürekli besleme fırsatı Allah'a bakan isimlerimizden o latifelerin payını büyütme meselesi şu yeryüzünde yaratılışımızın en birinci gayesidir. Tekrar söylüyorum. Bu namazdan öncedir, oruçtan öncedir, zekattan öncedir, her şeyden öncedir. Yeryüzüne gelişimizin en önemli meselesidir. Ya ne abartıyor musun biraz? Niye bu kadar önemli? Arkadaş tevekkülü bile iman olmadan konuşamıyoruz diyorum ben sana. İmanı açılmamış bir insanı o basamağı atlatıp tevekküle geçiremiyorsun. Yeryüzünün en önemli meselesi budur. Şimdi biz nasihat etmeyi seven bir toplumuz, doğru mu? Oğlum hırsızlık yapma, yolsuzluk yapma, uğursuzluk yapma. Sürekli nasihat ederiz ve nasihatımız havada kalır. Neden havada kalıyor? Neden tesir etmiyor? Çünkü senin söylediğin özellikler o adamda tohum halinde. Güzel ol, ahlaklı ol, şunu bırak, bunu bırak diye. O tohumlar nurlarla beslenip açılmazsa o özellikler senin nasihatların asla tesir etmeyecek. Çok böyle geçmişte zalim bir adam vardı. Bu derslere girdi iman dersleri ya, nur bunlar. İman dersleri sadece iman mı besliyordu bunu? Sadece nur besliyor. Bu iman dersleri besliyor. Adam beslene o zalimlik, karanlıktı değil mi zalimlik? O kapandı. Adalet duygusu neydi? O da değil mi nurdu. Nurla beslene adalet duygusu aradı. Adam arayıp diyor ki ya karınca ezdim bunun günahı var mı diyor. O adamı bu hale senin nasihatın çevirmiyor. Doğru uygulamalar ve iman dersleri almak çeviriyor. Yani iman dersleri alıp bu özellikleri açılmış bir adama ya arkadaş şunu yapma şunu yap demeye gerek kalmıyor.